Bugün Amazon'dan Amazon'a dropshipping yapanlar için ya da daha genel kapsamıyla ülkeler arasında dropshipping yapanlar için, ürün gönderenler için yasaklı kelime listesi oluşturacağız. Bunu oluşturmamızın sebebi de şu: ara depoyla ürün göndereceğimiz zaman bazı ürünler gümrüklerde takılabiliyor, orada imha edilebiliyor, şanslıysak geri dönüyor, en azından para iadesi alabiliyoruz. Ama bu tip şartlarda ara depoya ödediğimiz ürünler ara depoya ödediğimiz ücretler hep zarar olarak yansıyor. Aynı zamanda müşteriyle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Çok geç sürelerde varabiliyor. Bu tip durumları minimuma indirmek için, bizim başımızı yakacak ürünleri elemek için, e, daha sorunsuz siparişler oluşturmak için özellikle bu işe yeni başlayanların yapması gerektiği bir listeden bahsedeceğiz. Bu listeyi yaparken bizim ara depo aracılığıyla kullandığımız kargo firmalarıyla aracılığıyla yapacağız. Genelde ara depolar DHL'le, FedEx'le ve UPS'le çalışıyor. En büyük üç şirket bu. Ve bunların hepsinin yasaklı kelime listeleri de aslında her şeyi kapsıyor. Burada şimdi ne yazıyoruz? FedEx Restricted Items yazıyoruz. Yani FedEx kısıtlanmış ürünler yazıyoruz. Burada ilkine de girebilirsiniz, ikincisine de girebilirsiniz. Ben daha önce ikincisine girip yapmıştım. Karşıya çıkan sayfada FedEx'in global gönderimde, yani bütün ülkelere gönderimde kısıtladığı ürünler var. Yani burada yine tıklayınca iki seçenek açıldı. Biri prohibited, yani yasaklanmış ürünler. Diğeri ise restricted, yani kısıtlanmış ürünler. Yani bunun restricted olanlar geçebilir ama bunların dokümantasyona da tabi olabilir. Şimdi başlayalım. Nasıl bu kelimeleri çıkartabiliriz? Kendimize nasıl bir liste oluşturabiliriz? Mesela geldik, burada okuyoruz. Şurada all commodities valued over $20,000. Bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Mesela burada ne ilgilendirebilir? 500 bin doların üzerinde de bir sanat eseri sattığımız yok. Ne gelebilir mesela burada? Flammables kelimesi gelebilir. Siz burada flammable kelimesini ekleyebilirsiniz. Biz burada biraz daha güvenli tarafta kalmaya çalıştığımızı düşünelim. Ve şuraya mesela gelip flammable kelimesini notlara ekleyelim. Ardından hani yeni açılan mağazalarda bazen otomotiv kategorisi kapalı oluyordu. Daha doğrusu eskiden öyleydi. Yani burada mesela otopart kelimelerinden otoparts direkt ekleyebiliriz. Veya flutes'ten mesela ben kesinlikle şuraya gelip eee motor oil, eee, engine cooler, engine coolant, brake fluid gibi kelimeleri eee, eklerim. Çünkü bunlar gümrükten geçemeyecek veya sıkıntı yaşatabilecek şeyler olabilir. Aynı şekilde iadesi de olabilir motor oillerin, şunların bunların. Aynı şekilde devam ediyoruz. Fine art, yani bunları ekleyip eklememek yine size kalmış. Word kelimesini eklesek eklemesek yine durum değişebilir. Bunun da zaten bizimle bir alakası yok. Bunların da bizimle bir alakası yok. Bunlar altın. Saat genelde satmayı tercih etmiyoruz. Mesela ne olabilir? Weapons, yani bunlar kesinlikle eklenebilir. Aynı şekilde ammunition, yani mühimmat eklenebilir. Firearm, ateşli silahlar eklenebilir. Ve kendi tecrübeme dayanarak şunu söylüyorum. Bir keresinde aslında bir tüfeğin dürbününü satmıştım. Biliyorsunuz aslında Kuzey Amerika'da silah kullanımı çok fazla olduğu için insanlar hani böyle alışverişler yapabiliyor. Benden de birisi gelip tüfek dürbünü satın almıştı ve o tüfek dürbünü mühimmat sayıldığı için, ateşli silahın bir parçası sayıldığı için gümrükten geçmedi ve ben o siparişten zarar ettim. Dolayısıyla buraya rifle scope şeklinde de bir şey ekleyebilirsiniz. Scope yazabilirsiniz. Buraya yazacağımız kelimeleri aslında biraz daha dikkatli seçmeliyiz. Mesela buradan gelip fine art yazdığımızda veya fur kelimesini eklediğimizde karşımıza bir tane şey çıktı diyelim. Battaniye çıktı diyelim. Orada da
O listenin oluşturucusu for kelimesini geçirmiş. For kelimesi geçtiği için o ürün elenmiş oluyor. Buna benzer bir sürü satabileceğimiz, para kazanma potansiyeli olan bir sürü ürünü biz böyle iyi anahtar kelimesi seçmediğimiz için kaçırmış olabiliyoruz. Yani o yüzden for kelimesini eklemedim. Ben tamamen güvenli tarafta kalacağım diyorsanız onu ekleyebilirsiniz. E, Bunların da yine bizimle alakası yok. E, Bunun da bizimle alakası yok. Ee, Ya drug kelimesi mesela eklenebilir. Drug'ın çeşit çeşit şeyleri var. Bazen ilaçlar var. Sağlık takviyeleri var. Hayvanlarla ilgili drug'lar var. Mesela özellikle hayvanlarla ilgili şunu ekleyebilirsiniz. Prescription. Prescription reçete demek. Reçeteyle satılan şeyler. Bazen bu tip ürünlerden sipariş geldiğinde siz gidersiniz Amazon.com'dan tedarik etmeye. Orada sizden köpeğinizin ismini ve onun veterinerin ismini sorar. Yani veteriner bu köpeğe bir reçete yazmış mı? Sen bu ürünü gelip alıyorsun. Yani o yüzden prescription kelimesini mutlaka eklerim. Bu tip şunu düzeltelim. Bu tip kelimeler hassas olabilir. Aynı şekilde devam ediyor. Zaten bunlarla yine alakamız yok. Human remains yine alakamız olmayan bir şey. Restricted item'lara gelir. Mesela burada flammable liquid. Yanabilir bir sıvı. Bunu ekleyebiliriz sağlam tarafta kalmak için. Yani örnek veremedim. Veya direkt flammable kelimesini de en tepede eklemiştik diye hatırlıyorum. Evet. Aynı şekilde devam edelim. Arms ammunition diyor. Yani mesela arms ammunition kelimesi ayrı bir şekilde geçebilir. Ya bunu ekleyelim. Explosive kelimesi sağlam tarafta kalmak için eklenebilir. Non-flammable toxic gas. Toxic gas kısmını ekleyebiliriz. Aynı şekilde non-flammable gas kısmını da ekleyebiliriz. Yani genel olarak gazler bazen sıkıntılı oluyor. Burada kesinlikle toksik kelimesini eklemenizi de tavsiye ederim. Çünkü tecrübelerim bundan yana sıkıntı çıktığını gösteriyor. Aynı şekilde flammable solids. Yani bazen bazı katı maddeler var yüksek basınç altında bir anda yanmaya başlayabiliyor. Bu da aslında bir tehlike oluşturabilir. Buradaki çoğul eklerini genelde almamayı tercih ediyorum. Çünkü ürünün başlarında çoğul ekiyle birlikte bulunmuyor. Burada bir anahtar kelime yok. Genelde anahtar kelime. Artwork eklenebilir ya. Belki bazen bir tane tablo satarsınız. O da böyle küçük, orta ünlü bir sanatçının eseridir. Onlar belki telif hakkı şikayetinde bulunabilir. Değişebilir yani. E, Bu tam olarak ne oluyor? Bizim anahtar kelime olarak işimize yarar mı? O kısmını tam çıkaramadım. Flammable gas eklemiştik diye hatırlıyorum. Flammable gas'i eklememişiz. Tekrar ekleyelim. Evet bakın burada da yine şey var. Az önce bahsettiğim basınç altında kaldığında bir anda yanmaya başlayabilecek katılar. Bu da wet flammable solids. Aynısı flammable solids'i eklediğimiz için mesela gelip burada wet flammable solids anahtar kelimesini eklememize gerek yok. Oxidizer'ları ekleyebiliriz. Aynı şekilde organik peroksidı ekleyebiliriz. Bunlar daha çok kimyasal içerikli şeyler olduğu için toxic substance ekleyelim. Genelde yine sağlam tarafta kalmak için toxic solid, toxic liquid, toxic gas'i eklemiştik diye hatırlıyorum. Toxic gas. Bu tip kelimeleri ekleyebiliriz. Flower ekleyebiliriz. Ya mesela flower'ı ekledikten sonra farz edelim ki bir tane küçük kız tişörtü sattık ve üzerinde de sarı bir çiçek var. Dolayısıyla onun oluşturucusu yani o listelemeyi oluşturan kişi flower kelimesini mutlaka kullanmıştır. Ve o yani bize para kazandırma potansiyeli olan ürünler flower kelimesinde erip gider. Dolayısıyla flower kelimesini eklemek bizi bazı potansiyellerden mahrum edebilir.
Devam ediyoruz. Yani hazardous materials, direkt hazardous kelimesini ekleyebiliriz. Bu tip bir riski varsa biraz daha güvenli tarafta kalmak için. Ee, Radyoaktif kelimesini ekleyebiliriz veya direkt radyoaktif değil de radyoaktif material olarak ekleyebiliriz. Medical device kesinlikle ekleyin. Bol bol şikayet gelir. Medical device. Yani muhtemelen genelde ürün başlıklarında falan geçmiyor medical device olarak. Ama belki geçen varsa belki bir tane ihlalden kurtulmuş olursunuz. Mesela burada computer chips gibi kelimeleri eklediğimizde yine potansiyel satışları kaçırabiliriz. Mikroprosesör gibi kelimeleri eklediğimizde kaçırabiliriz. Neden? Çünkü farz edelim ki bir RAM sattık ve RAM'in içerisinde computer chips şeklinde bir tane kelime geçiyor. Potansiyel satışlardan mahrum kalırız. Perishable kelimesi burada yine eklenebilir. Ne olduğunu bilmiyorsanız direkt şu şekilde bakın. Bozulabilir bir ürün. Mesela Pharmaceuticals. Genelde bunlardan da ee, kısıtlanmış ürün şikayeti gelir. Hatta şu Pharmaceuticals ve Medical Device aslında birlikte alınır. Yine Gold, Silver, Platinum gibi şeyleri kargolamayız. Tobacco kelimesini ekleyebilirsiniz. Bu da yine sağlam tarafta kalmanıza sebebiyet verir. Hatta bazen sıkıntı da oluşturabilir. Mesela ürününüzün tobacco ile alakası yok. Ama yine bazı gümrüklerde hani Meksika gibi sıkıntılı gümrüklerde yine sıkıntı oluşturabilir. Ee, Burada şimdi bunlar prohibited ve restricted items'lardı genel olarak. Aynı şekilde FedEx'in altında ülkeye göre kısıtlanmış ve yasaklanmış ürünler. Genelde en çok tercih edilen, özellikle bu son suspend dalgasından sonra insanların daha legal dropshipping yapması için Amazon kurallarına uygun ara depoyla Kanada'ya göndermeyi tercih edebilirler. Burada yine bizim az önce bahsettiğimiz anahtar kelime olarak eklediğimiz kelimelerin çoğu burada bulunuyor. Yine coinlerle yani counterfeit kelimesini ekleyebiliriz. Ama kimsenin başına counterfeit kelimesini geçireceğini düşünmüyorum. Firearm kelimesini eklemiştik diye hatırlıyorum. Evet, eklemişiz. Weapon kelimesini eklemiştik. Ya bu Prisonable bizim işimiz yok. Second hand motor yine işimiz yok. Burada bakıyorum genel olarak anahtar kelime olarak alkol kelimesini aslında ekleyebiliriz. Burada hani içecek olarak değil de alkol bazlı kimyasallar olabiliyor. En azından bu tip tehlikelerden korur. Özellikle ara depo ile gönderimlerde gümrükte sıkıntı çıkabiliyor. Yani dokümantasyon gerekiyor. Biz de dropshipper olduğumuz için bu dokümantasyonları sağlayamıyoruz. Yine güvenli tarafta kalmak için gerekir. Live Animals'larla işimiz yok. Gerçek parayla işimiz yok. Yine collectible coins'lerle işimiz yok. Ee, Burada bakıyoruz zaten ekledik. Plus flavor matches. Match kelimesini ekleyebilirsiniz. Bir kere kibrit satmıştım. Veya match şeklinde. Ee, Plant. Yani bunu eklersek mesela bir sürü potansiyel satışı kaçırabiliriz. Perishables kelimesini eklemiştik. Tobacco'yu ekledik. Sigaretteyi ekleyebiliriz. Bir kere mesela yine tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bir sigara posteri satmıştım. Ve müşterim de gerçekten sigara aldığını zannetmişti. Bundan dolayı A'dan Z'ye garanti talebi yemiştim. Halbuki o bir sigaranın posteriydi. Ee, Bunlar yok. Bakıyorum böyle gözüme daha önce eklemediğimiz mesela live insect yani gerçek canlı bir böcek gönderecek halimiz yok ama inseklerle alakalı hiçbir şey olmayabilir. Özellikle mesela Avustralya'ya bug zapper satmıştım. Yani bunlar sinek öldürücüsü. Oranın voltaj değerine uymadığından dolayı gümrükte bazen sıkıntı yaşamıştı. Insect killer bunlar da bazen sıkıntı oluşturabilir Meksika tarafında. Bu da hani kimyasal içerikli olduğu için. Elektronik sigara kelimesini istiyorsanız yine ekleyebiliriz. Aynı şekilde medical sample kelimesi yani belki işimize yarayabilir.
Hani bunu eklemek bizi potansiyel satışlardan mahrum bırakmaz. O yüzden biraz daha güvenli tarafta kalmak için yine eklenebilir. Onun dışında mesela siz diyelim ki Meksika'ya satıyorsunuz ki Meksika gerçekten çok sıkıntılı bir ülke bu konuda. Geri gidelim. Yine geldik buradan Country and Territory Specific Lists. M'nin içinde bulunduğu yere geldik. Meksiko. Buradan seçtik. Import Prohibitions. Buradan yine bir sürü şey bulabiliriz. Bu tip kimyasal formülleri eklemek fayda getirir mi bilmiyorum. Bunu eklemek bizi potansiyel satışlardan mahrum bırakmaz. Ama belki bir tane ürünün başlığında, açıklamasında böyle bir şey yazıyor ve yazılım da onu otomatik filtreledi. Doğal olarak bizi potansiyel zararlardan korudu. Burada aslında bizim analiz etmemiz gereken şey şu: bizi potansiyel satışlardan mahrum bırakmayacak ve bizi potansiyel zararlardan koruyacak kelimeleri seçmek. Tabii bunu ben hani 3 yıldır bu işi yapıyorum. Tecrübemle biraz ayırt edebiliyorum. Zaman içerisinde siz de bunu tecrübe edebilirsiniz. Her ne zarar ederek tecrübe etmeniz yerine şu an benim gösterdiğim şekilde anahtar kelimeleri bularak, analiz ederek ve kullandığınız otomasyon yazılımların yasaklı kelimeler, ben Easy Inventory kullandığım için orada yasaklı kelimeler bölümü var. O şeye ekleyerek potansiyel zararlardan uzaklaşmış olabilirsin. Mesela burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Fire extinguish, yani yangın söndürücü. Ben bir kere satmıştım. Başıma gelmişti ve Allah'tan ara depo beni uyardı bu ürünü gönderemeyiz diye ve göndermedik. Aynı şekilde hani Meksika'ya satış yapıyorsanız före ekleyin. Meksika tarafı, Meksika'ya bence ara depo ile gönderim yapmamanız tavsiye edilebilir. Burada bir sürü kelime var. Genelde kimyasallardan oluşuyor. Meksika'ya genelde herkesin bildiği bir şey var. Meksika'ya ahşapla ilgili ürün gitmiyor. Onun dışında mesela Avustralya'yı mutlaka kontrol etmelisiniz. Neden? Çünkü Avustralya'ya gönderimler için ara depolar çok fazla ücret alıyor. Burada hani ara depoları suçlamamak gerek. Avustralya'nın da dünyanın bambaşka bir ucu olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla oraya gönderimin zaten pahalı olduğunu söylüyorlar. Avustralya'ya gönderdiğiniz bir ürün, farz edin ki gümrükte takıldı. O ürünü imha ettiler veya imha etmediler, geri gönderdiler. Siz o ürünün parasını Amazon'a geri iade ederek tekrar alabilirsiniz. Ama ara depo için ödediğiniz ücretler minimum 40-50 dolarlardan başlıyor. Ben kendi kullandığım ara depo için söyleyeyim, Easy Inventory ile entegre olan. Dolayısıyla Avustralya'ya ara depo ile ürün gönderdiğinizde çok karlı olabilir. %100 karlı ürün gönderebilirsiniz. Ama mesele gümrükten geçirmek ve zamanında teslim etmek. Dolayısıyla burada çok iyi bir şey yapmamız lazım. Dakikalı mesela bunu ekleyelim. Oradan sipariş geliyor. Kopyalamamışız. Yani köpek tasması. Bazen elektronik şeyler oluyor. Elektronik color yazabiliriz. Ondan sonra şunun başına şoklu, bazıları böyle şoklu oluyor, yazabiliriz. Mesela az önce bahsettiğim gibi bug zappers'lar, mosquito killer'lar falan, bu tip kelimelerin hepsi Avustralya için sıkıntı oluşturacaktır. Avustralya ve belki diğer ülkeler için de oluşturur. Mesela ara depoyla göndermemek için kozmetik sıkıntı oluşturabilir belki. Chewing tobacco. Ee, Bunlar sıkıntı oluşturabilir. Mümkün olduğunca biz minimum zarara inmeye çalışıyoruz. Laser pointers mesela restricted'miş. Bu tip kelimelerden bir kendimize liste oluşturabiliriz. Meat products, yani bunlarla alakamız yok. All wood products. Wood kelimesi yine Meksika'ya eklenebilir. Altına wooden kelimesi eklenebilir. Mesela pine cones, ben ne demek bilmiyorum. Bunu aramasını yapalım. Çıkmadı. Şu şekilde Google'da arama yaparsak. Kozalak. Kozalak satabileceğimizi düşünmüyorum. Belki mesela bunu eklersek belki üstünde kozalak olan bir tane oyuncak var. Ve oyuncağı satamak potansiyel bir kardan uzaklaşmış olduk. Mesela fresh fruit ve bu kelime yine eklenebilir. Bazen garip siparişler gelebiliyor.
Fresh food kelimesi eklenebilir. Yine bazen müşteriler oradan alabiliyor. Diary kelimesi, ekle kelimesi. Yani bunlarla çok işimiz olacağını düşünmüyorum ama yine ne olur ne olmaz birisi gelir 12'li süt siparişi verir. Eklenebilir. Bu şekildeydi. O kadar. Teşekkürler. Devamı gelecek.